hava trafik kontrolünün radar skopunda bu helikopterin o kritik bölgeye girmesini önceden önlemesi gerekiyordu. Sormuş bir tanesi, demiş ki ya askeri helikopterin böyle bir yerde ne işi var? Aslında askeri helikopterin olması gereken yerlerden biri burası. İki kaptan pilotumuz kazanın oluşumundaki faktörler olarak neleri görüyor? Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Son yılların en ilginç kazalarından biri Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington DC'de meydana geldi. American Eagle adına uçan PSA Hava Yolları'na ait CRJ-700 tipi bölgesel jette Amerikan ordusuna ait UH-60 Black Hawk tipi genel maksat helikopteri çarpmıştı. Uçakta 64 yolcu ve mürettebat vardı. 3 mürettebat da helikopterde uçuyordu. Ne yazık ki bu kazada kurtulan olmadı. 67 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili ilk haber bana Türkiye saatiyle sabah 6:30 civarında geldi. NTV'nin, TRT'nin canlı yayınlarına katıldım. Siteme haberi girdim. Arkasından yaklaşık 3,5 saat sonra ilk canlı yayını açarak sizlere konuyla ilgili ilk bilgileri verdim. Ancak bu bilgileri verirken ne ortada bir telsiz konuşması ne başka bir detay vardı. Sadece elimdeki bilgileri bir gazetecilik refleksi göstererek hızlıca verdim. Saatler sonra da video yapmadım bu konuyla ilgili. Bu videomuzda iki değerli kaptan pilotumuzun, altını çiziyorum, yıllarca uçmuş, kaptanlık yapmış iki pilotumuzun benim sorduğum sorularla görüşlerini sizlerle paylaşıyorum. Bu kaptanlardan biri Engin Aksüt. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Türkiye'de ve en son Türk Hava Yolları'nda uzun yıllar kaptan pilot olarak görev yaptı. Kendisinin de çok başarılı bir YouTube kanalı var. Engin Aksüt diye aratın ve onun kanalına da abone olun. Kazaları inceliyor. Kendi bakış açısıyla çok ciddi ve önemli, detaylı analizler yapıyor kendisi. İkinci konumuz ise duayen bir kaptan pilot Eyüp Turşucu. Eyüp Kaptan uzun yıllardır uçuş hayatı ve havacılık içerisinde, kara havacılıkta helikopter pilotu ardından uçak pilotluğu yaptı. Uzun yıllar hava yollarında uçtuktan sonra Türk Hava Yolları'ndan kendisi emekli oldu. Ama Eyüp Kaptan'ın en önemli özelliği kaza kırım konusunda aldığı özel eğitimler. Kendisi birçok kaza araştırmasında uzman olarak görev yapıyor ve aynı zamanda da hem Türkiye hem de yurt dışındaki kazalar konusunda bir bilirkişi. Eyüp Kaptan'a da sorular soracağız. Benim sorularıma geçmeden önce bu kazada iki önemli konu çok ciddi bir şekilde öne çıkıyor. Bunlardan birincisi bölgede iniş yapılan Ronald Reagan Bölgesel Havalimanı'ndaki kulenin durumu. Amerika'da Hava Trafik Kontrol Hizmeti FAA olarak adlandırılan Federal Havacılık Dairesi tarafından veriliyor ve kontrolörler oraya bağlı. Ancak bu kulede iki kontrolünün olmasına rağmen o gün kulede tek kontrolör görev yapıyor. Normalde bir kontrolör havayolu uçakları ve sabit kanatlı uçakların iniş kalkışları ile ilgili. İkinci kontrolörde bölgede çok yoğun bir helikopter trafiği var. O trafiği yönetiyor. Çünkü Washington DC'de çok sayıda devlet görevlisi, senatoda görevli senatörler seyahatlerini helikopterlerle gerçekleştiriliyor ve bu hizmet Amerikan ordusu tarafından veriliyor. İkinci önemli nokta ise bazıları bu konuyla ilgili hiç gündeme getirmediler. Ben ilk canlı yayında da bunu söyledim. Gece görüş gözlüğü. Kazanın arkasından Amerikan Savunma Bakanı bazı bilgiler paylaştı. Bu uçuşun bir eğitim uçuşu olduğunu ve pilotların gece görüş gözlüğü taktıklarını söyledi. Gece görüş gözlüğü yoğun olarak askeri havacılıkta kullanılıyor. Kaskın üzerine monte edilmiş gözlükler normalde ışığın olmadığı bir ortamda aynı gündüz gibi etraftaki yükseltileri, coğrafi durumu pilota aktarılıyor ve aynı gündüz gibi bir uçuş yapması sağlanıyor. Ancak yoğun ışıklarda bunları kullanmak ne kadar mantıklı bilmiyoruz. Ben bu açıklamayı Amerikan Savunma Bakanı'nın açıklamasından size aktarıyorum. Burada gece görüş gözlüğü takılması nedeniyle acaba yoğun ışık hüzmesinden o uçağı görmemiş olabilirler mi? İşte bu soruların cevaplarını uzmanlardan birlikte arayacağız. Şimdi olay nasıl oldu? Neler yaşandı? Önce kaptan pilot Engin Aksüt'e bir soralım. Bize bir olayı şöyle bir özetlesin. Neler yaşandı burada? Şimdi bu kazanın oluşma şekline baktığımız zaman
Bu American Eagles, American Airlines'a bağlı PCA Havayolları'nın bu CRJ uçağı normalde 0-1 yaklaşması yapıyor. ILS normal her uçağın buraya yapmış olduğu bir yaklaşma. Fakat rüzgar hakim bu yaklaşmanın olduğu gece yaklaşık 25 knot'a yakın bir rüzgar var ve kule 3-3 yaklaşmasını öneriyor. 3-3'e yaklaşma yapmak ister misin diyor. Şimdi uçak 0-1 yaklaşmasından, ILS yaklaşmasından 3-3 yaklaşmasını kabul ediyor ki oraya sürekli inip kalkan pilotlar olduğunu düşünüyorum. Böyle bir yaklaşmayı hemen kabul ettiği için. Çünkü 3-3 yaklaşması çok özel bir yaklaşma. Görerek yaklaşma yapmak gerekiyor. Dünyanın bazı ülkelerinde gece şartlarında görerek uçuş yok fakat Amerika'da hala görerek yaklaşma yapılabiliyor gece şartlarında ve 500 fitte bu 3-3'e inebilmek için görerek yaklaşık 40 derecelik bir yatışla pisti karşılamak gerekiyor bir sol dönüşle. Zaten de kaza tam bu anda oluyor. Tam 400 fitlerde 500 ile 400 fit arasında tam sola dönüş sırasında pisti karşılamak amacıyla 3-3 pistine dönerken çarpışma anı oluyor. Dolayısıyla 3-3 yaklaşması özel bir yaklaşma, zor bir yaklaşma gece şartlarında ki ama gece şartları derken yanlış anlaşılmasın aslında geceleyin görerek şartlarda uçmak gündüz şartlarından çok daha iyi çünkü etrafınızda eğer hava iyiyse bütün uçakları zaten çok iyi görüyorsunuz. Işıklarını görüyorsunuz, çakarlarını, stroplarını görüyorsunuz. Dolayısıyla gece şartlarında görerek uçmak çok çok daha kolay. Fakat 0-1 yaklaşmasında da tam bakmadım şartlara yanlış da bir şey söylemek istemiyorum ama 0-1 yaklaşmasında normal ILS var. Normal ILS var. Herkes uçabiliyor buraya. Yani aletli yaklaşma var. 3-3 yaklaşması görerek bir yaklaşma usulü. Ve herkesin yaptığı da herkesin istediği de bir yaklaşma değil ama rüzgara baktığımız zaman 3-3 pisti o andaki hakim rüzgar için en uygun pist gibi görünüyor. Malum 11 Eylül saldırılarının üzerinden yaklaşık 24 yıla yakın bir süre geçti. Ve 11 Eylül'de toplam 4 uçak kaçırılmıştı. 2 uçak New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'ne vurdu. 2 uçaktan da kalan 2 uçaktan da biri Washington DC'de Pentagon'a yani Amerikan Savunma Bakanlığı'nın binasına çarptı. 4. uçağın akıbeti hala soru işareti. Ya düştü ya da yolcuların ayaklanarak düşürüldü. Burada hala böyle bir soru işaretleri söz konusu. Bu saldırıların arkasından 11 Eylül'le ilgili özellikle Washington DC'de birçok uçuş yasağı getirildi. Ama Ronald Reagan Havalimanı da adeta şehrin göbeğinde uçaklar çok kısıtlı noktalardan uçuşlarını yaparak yaklaşmalarını gerçekleştiriyor. Peki nerelere uçuş yasak bu bölgede? Bu kaza Washington'da meydana geldi. Bu Amerika'nın başkenti Washington ve bu Ronald Reagan Havalimanı'nın hemen yanında Pentagon var. Biraz ilerisinde Beyaz Saray var. Onun biraz daha ilerisinde de Amerikan Senatosu var. Dolayısıyla bu kazanın meydana gelmiş olduğu hava sahası dünyanın en çok korunan hava sahası. Yani bunu da eklemek gerekiyor bu açıya. Şimdi soruyu Eyüp Turşucu Kaptan'a soruyoruz. Kendisi uzun yıllar helikopter pilotluğu yaptı. Hatta öğretmen pilotluk yetkisini yaklaşık 3,5 ay kaldı Amerika Birleşik Devletleri'nde uçarak aldı. Burada bir helikopter pilotu sabit kanatlı bir uçağı görebilir mi? Nasıl bir görüş açısına sahip Eyüp Kaptan'a sorduk. Esasında havacılıkta helikopterdi veya uçaktı böyle çok ciddi keskin ayrımlar yok. Ama helikopterin özelliğinden artık yeni teknoloji helikopterlerde gece görüş gözlükleriyle de geceliğin de uçma imkanı sağlandığından, buzlanma şartlarında uçabilecek helikopter imal edildiğinden artık gece şartlarında da buzlanma şartlarında da helikopterler de yoğun olarak kullanılmaya başlandı. Demin söylediğim gibi keskin ayrımlar olmadığı için bir helikopter de herhangi bir meydan kontrol sahası içine girecekse uçuşunda mutlaka planının ilgili meydan otoritesince onaylanmış olması gerekiyor. Yani anlaşılacak şekilde bir daha söylersek kalkmadan evvel uçuş planı dolduruluyor. O kontrol sahasına gireceği meydan o helikopterin hangi irtifada uçacağını, hangi saatler veya dakikalar arası meydan kontrol sahasında olacağını ve çalışma bölgesini kesin olarak tüm detaylarıyla biliyor. Ve bu onaylandıktan sonra artık bu uçuşun kontrolü o meydanın hava trafik kontrolünün yetkisinde oluyor. Helikopter pilotu da bu onaylandıktan sonra doldurduğu uçuş planına göre uçuşunu icra ediyor. Girişte de belirttiğim gibi kulede tek kontrolör görev yapıyordu. Tek kontrolörün yoğun iş yükü hava trafiğini bakın nasıl etkiledi. 2024 yılında Amerika'nın değişik hava meydanlarında, New York'ta, gene Washington'da, gene Chicago'da ki büyük meydanlar bunlar, birçok pist ihlalleri oldu. Bunlar hem kuleden hem ground kontrolden hem de pilotlardan kaynaklanan pist ihlalleri oldu ve
ramakkala olaylar oldu. Yani uçakların çarpışmasına kadar, sadece uçaklar diyorum burada çünkü 1, 2, 3, 4, 5 uçak bir anda piste girdiği oldu kalkış sırasında, başka bir uçak kalkış yaparken. Bunun nedenini FAA şu anda elindeki yeterli, tecrübeli kontrolör sayısının az olmasına bağlı. Amerika'da hava trafik kontrol ATC sistemi FAA'nın elinde. Yani bilmeyen arkadaşlar için belki bunu açıklamakta fayda var. Türkiye'mizde nasıl ki Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz var, Amerika'da da FAA var. Ve bütün hava trafik kontrolü FAA'nın kontrolü altında. Eğitimler FAA tarafından veriliyor. Ve normalde bir kontrolörün yetişip kulede görev yapabilmesi için, board başında görev yapabilmesi için en azından 3-4 yıl gerekiyor ki o da küçük meydanlarda, böyle büyük meydanlara gelebilmesi için yıllar gerekiyor. Şimdi Ronald Reagan Hava Meydanı'nda özel bir durum var. Daha önce söylediğimiz gibi Beyaz Saray var, Senato var, Pentagon var. Dolayısıyla burada sürekli bir helikopter trafiği var. Şimdi dün gece araştırma yaparken çok ilginç bir not buldum. Sormuş bir tanesi, demiş ki ya askeri helikopterin böyle bir yerde ne işi var? Aslında askeri helikopterin olması gereken yerlerden biri burası. Çünkü askeri helikopterlerin özel bir rotası var bu Potomac Nehri üzerinde. Bir koridoru var ve bu koridorda sürekli olarak neredeyse bir taksi gibi bütün bu VIP'leri, bütün senatörleri, milletvekillerini ve siyasetle ilgili olan büyükleri sürekli Washington Havalimanı'na ve Washington Havalimanı'ndan gerekli yerlere taşıyor bu askeri helikopter. Ve dolayısıyla da sürekli bir eğitim gerekiyor. Ve bu eğitimden dolayı da bu askeri helikopter gene böyle bir durumda, bu kazanın olduğu gün böyle bir eğitim yapıyorlardı. Bu buradan kaynaklanıyor. Washington Kulesi'nde normalde 2 kişi olması gerekiyor. Bu 2 kişiden bir tanesi bu bahsettiğim helikopter trafiğini yönetiyor. Çünkü bayağı yoğun bir trafik bu helikopter trafiği, askeri helikopter trafiği. Bir kişinin sürekli sadece bunu diğer kule arkadaşıyla birlikte, diğer yolcu uçaklarıyla birlikte koordine etmesi gerekiyor. Fakat o gece nedense 2 kişi yerine sadece 1 kişi var. Ve bunu FAA açıkladı, kendi bir açığı olarak açıkladı ve dedi ki normalde kulede 2 kişi olması gerekirken kaza anında kulede sadece 1 kişi vardı ve bu 1 kişi hem askeri helikopter trafiğini yönetiyordu hem de yolcu uçaklarını yönetiyordu. Şimdi bu bize biraz aslında ters gelebilir ama gerçekten Amerika'daki kontrolörler, ben New York'ta doğuştum, gerçekten çok iyi yönetebiliyorlar. Hem size clearance veriyor, hem ground'u yapıyor, hem kuleyi yapıyor. Ama tabii şimdi bu bir anda araba kullanırken mesaj yazmaya benzer. Bir insanın bir olaya, bir göreve odaklanması gerekir. 2, 3, 4 göreve odaklandığı zaman da %100 hiçbirini yapamıyor. Belki bunlardan bir tanesi. Bu 2 kişi olsaydı belki bu önlenebilir miydi? Bilemiyorum. Ancak biliyoruz bu kazanın hemen arkasından Başkan Trump'ın yayınladığı mesajı, önlenebilecek bir kazaydı bu. Neden böyle oldu? Neden kule bunu yapmadı diye biraz suçlayıcı bir dille ATC'lar gibi konuştu. Bu durumun Amerika için iyi olmadığını açıkladı. Gece görüş gözlüğü nasıl çalışıyor? Dediğim gibi askeri pilotlar kullanılıyor. Sivil alanda da ambulans uçuşlarında pilotlar yoğun olarak gece görüş gözlüğü kullanıyor. En son hatırlayacaksınız Los Angeles'taki yangın felaketinde gece söndürme operasyonunda pilotlar gece görüş gözlükleri takarak yangına müdahale etmişlerdi ama burada o yangının yoğunluğu gece görüş sistemini etkiledi mi bilemiyoruz. Savunma Bakanı'nın açıklamasına göre pilotlarda gece görüş gözlüğü var. Bu gözlük nasıl çalışıyor? Gece görüş gözlüğü normal karanlık bir ortamda o ortamın ılılığını yaklaşık 40 defa iyileştirerek aksettirdiği için siz görme şansını elde ediyorsunuz. Ve yaklaşık bu 300 ila 500 fite kadar bu özelliğini en iyi şekilde verebiliyor. Ama sizin de üzerinizde bastığınız gibi ışıklı bir ortamda, hele ki yoğun ışıklı bir ortamda gece görüş gözlüğü kullanımı maalesef bir takım tehditlere maruz kalıyor. Dolayısıyla çok net bir şekilde görme şansını zaman zaman kaybedebiliyor. Bu yüzden tabii ki yıllık bir kontroldür bu. Tabii ki yapılacak. Washington bölgesindeki uçan bir helikopter için karanlık nehir üzerinde bu operasyonun yapılması başlangıçta doğal olarak görülebilir. Ama bu nehrin her iki tarafında yerleşim yerleri mevcut. Bir diğeri, en büyük tehdit burada bir havaalanının alçalma veya kalkış hatlarını kesiyor aynı zamanda onların uçuş rotası. Ve kuzey-güney istikametinde uçarken olay da tam alçalma hattının üzerinde oluyor. Ve 350 fit civarında zaten. Gece görüş gözlüğünün kullanılacaksa bile en azından bu yoğun ortamın dışında kullanılması, bu uçuşun o zaman yapılması daha mantıklı olurdu. Ciddi bir tehdit oluşturuyor ışıklı ortamda
gece görüş gözlüğüyle uçuşa devam edilmesi. İlginç bir gelişme de bizim araştırmalarımız sonrasında çıktı. 2020 yılında Amerikan Federal Havacılık Dairesi FAA bir karar aldı. Normalde ADS-B olarak adlandırılan normal yolcu uçaklarında ve genel havacılık uçaklarında bir sistem var. Bu sistemin takip amacıyla devlet uçak ve hava araçlarına da konulması yönünde bir adım atıldı. Fakat 2020 dediğimiz zaman başlayan bir salgın süreci kaç hava aracına takıldı? Hangileri var? Bunlar halen soru işaretini oluşturuyor. Bir başka konu da işin istihbarat tarafı. Yani düşünün, içeride bir senatör bir UH-60 helikopterine binmiş, güvenlik açısından çok önemli bir uçuş. Bu bilgiyi Amerikan ordusu dışarıyla paylaşır mı açıkçası bilmiyorum. Bu ADS-B uçaktaki transponder dediğimiz bir nevi verilen herhangi bir kod veriliyor. Atıyorum 6650 koduyla o helikopter uçuyor. Dolayısıyla da kontrolör kendi radarında o uçağı, o hava aracını görebiliyor. Askeri olsun, sivil olsun. Ama askeri kodlar zannediyorum farklı kodlar. Şimdi Flight Radar 24 diye bir site var. Artık havacılık cep telefonlarına kadar bir yolcumuz geldiği zaman cep telefonundan o uçağın nerede olduğunu, ne zaman ineceğini, ne zaman kalktığını takip edebiliyoruz. Dünyanın her yerinden takip edebiliyoruz. Okyanusun üzerinde takip edebiliyoruz. ADS-B sayesinde oluyor bu. Dolayısıyla o uçağın transponderındaki bilgileri GPS üzerinden yönetilerek böyle bir uygulamaya, işte pilot radarına veya işte kontrolör radarına gelmesine kadar bir teknoloji bu. Bunun yanında bir de bu bahsettiğimiz bizim ADS-B out, yani uçaktaki bilgilerin dışarıya verilmesi. Ama şimdi Amerika'da bir sistem daha var. Yavaş yavaş hava yollarında kullanılmaya başladı. Bunun bir de tersi var. ADS-B in diye bir sistem var. Kısaca şöyle anlatayım. ADS-B in, ADS-B out'un tam tersi. Uçak kendi bilgilerini de dışarı verirken aynı zamanda uçak dışarıdaki uçakların bilgilerini kendine alıyor ve uçağa monte edilmiş özel bir ekranda, o ekranda uçağın tipini, uçağın hangi şirkete ait olduğunu, uçağın hızını, uçağın yönünü aynı bir radar kontrolörü gibi, ATC kontrolörü gibi görebiliyor. Ve bu sistem yavaş yavaş Amerika'da hava yolcu uçaklarına takılmaya başlandı. Hangi havayolu bilmiyorum fakat başlandığını biliyorum. Şimdi askeri havacılıktan bahsediyoruz. Şimdi bir askeri bir uçağın nerede olduğunu, yüksekliğini, ne zaman geldiğini, ne zaman ineceğini bildirmek ister mi Amerikan ordusu? Dolayısıyla böyle bir ADS-B sisteminin kurulması durumunda o hava aracının pozisyonu sürekli olarak bilinecek. Ve zannediyorum ki bu askeri düşünceyle baktığınızda, düşündüğünüzde bu onların menfaatlerine uygun olmadığını düşünüyorum. Dolayısıyla böyle bir sistemin kurulup kurulamayacağını da bilemiyorum. Ama sadece hava trafik kontrolörü görsün diye tabii ki onlara kod veriliyor ve hava trafik kontrolörü kendi radar ekranında gelen askeri uçağı görebiliyor. Ama bunu herkesin görebilmesi, sivillerin görebilmesi, yani ADS-B takılması demek, ADS-B sisteminin yayınlanması demek bir askeri uçaktan, bu uçağı herkesin takip edilmemesi anlamına gelir. Yani siz Amerika Başkanı'nı taşıyan helikopteri takip etmek istemezsiniz herhalde veya takip edilmesini istemezsiniz biz CIA veya FBI olarak. İki kaptan pilotumuz kazanın oluşumundaki faktörler olarak neleri görüyor? Burada olması gereken şuydu: hava trafik kontrolünün radar skopunda bu helikopterin o kritik bölgeye girmesini önceden önlemesi gerekiyordu. Bir veya birkaç dakika önce. Ama her nedense bu mutlaka açıklanacaktır Tolga Bey. İnanıyorum FDR ve CVR'ların sonucunda bir nedenle alçalma hattına kadar gelebilmiş ve ondan sonra artık birbirlerini de göremedikleri için, büyük bir ihtimalle göremedikleri için bu trajik kaza meydana gelmiş. Şimdi kazanın iki tane bacağı var. Bir tane sivil havacılık var, bir tane de askeri havacılık var. Dolayısıyla ben asker kökenli olmadığım için askeri havacılık konusunda fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Ama yayınları izlediğimizde, uluslararası yayınlara baktığımız zaman olay anındaki pilotların gece görüş gözlüğüyle uçtukları teyit edildi. Ve özellikle bunu Amerika Savunma Bakanı bunu teyit etti. Kaza sırasında pilotların eğitim amacıyla ve o uçtukları koridoru kontrol etmek amacıyla, ki yıllık kontroller, işte 6 aylık kontroller yapılıyor. Böyle bir kontrol sırasında meydana geldiğini açıkladı ve pilotların gece görüş gözlüğü takarak
uçtuklarını teyit etti. Şimdi ben kullanmadım. Tabii bunu kullanan askeri havacılıkta uçan arkadaşlarımız vardır. Bu gözlüklerle, özel gece gözlükleri takılır, uçulur, operasyonlara bunlarla gidilir. Bunun görselleri var. Bu gözlükler bildiğim kadarıyla gece çok güzel gözlük gösteriyor. Ama Hollywood filmlerinden biliriz. Bu gece gözlüğü takan biri insanın yüzüne, gözüne ışık tuttuğunuz zaman insan kör olur. Yani o gece gözlüğü zaten karanlıkta görmeye çalışırken siz ona bir ışık kaynağı verdiğinizde tamamen o gözlüğü kullanan kişi göremez bir anlık. Bunun yanında bu gözlüğü takanların görüş alanlarının daraldığı da söyleniyor. Çarpışmadan 30 saniye evvel kontrol kulesi askeri helikopteri arayarak bu kazaya karışan, yani çarpıştığı diğer uçağın 1200 fitte ve yaklaşık olarak yönünü söylüyor. Bir köprü üzerinde olduğunu söylüyor ve 3 pistine yaklaşma yapacağını söylüyor. Daha aralarında bir 30 saniye var çarpışmadan evvel. Bunu teyit ediyorlar ve diyorlar ki görerek ayırma talep ediyoruz. Yani biz kendimizi, bu bahsettiğiniz yolcu uçağından kendimizi görerek ayıracağız. Bunun anlamı da normal uçtukları koridorun dışına çıkacaklar ve görerek uçacaklar. Ve kule de bunlara görerek ayırma müsaadesi veriyor. Bu kaynakta şöyle bir not var. Diyor ki pilotların uçağı gördüğünü teyit etmelerine rağmen diyor, eğer o gözlüklerle doğru uçağı görüp görmediklerinden emin olmamak gerekir diyor. Yani pilotlar o gözlerindeki gece gözlükleriyle, bunun tam karşılığı ne bilemiyorum, night Google deniyor bunlara, gece gözlüğü. Gerçekten de kulenin bahsettiği uçağı gördüler mi? Çünkü gece uçuşu bu. Yaklaşmada olan 3-5 tane daha uçak var, radar kayıtlarından görüyoruz. Yani doğru uçağı gördüler mi diye bir soru var burada. İhtimalle görmedikleri düşünülüyor. Ama pilotlar buna rağmen, askeri pilotlar, helikopter pilotları buna rağmen diyor ki tamam biz görerek ayrımı yapacağız diyor. Ve çarpışmadan hemen hemen 5 saniye önce veya 10 saniye önce kule radarında iki hava aracının, helikopterin ve uçağın birbirine çok yaklaştığını fark ediyor ve askeri helikoptere bir daha soruyor. CRG'yi görüyor musun diyor. Yani görüş alanında mı, görebiliyor musun CRG'yi diyor. Ve yaklaşma açısında CRG pilotların yaklaşık olarak bizim 11 saat istikameti dediğimiz hemen sol yukarıdaki bir bölgede. Şimdi bu bölgede yaklaşma yapan bir uçağın yaklaşma ışıklarıyla Google'la aynı karşıdan gelen bir helikopterin ışık huzmesi bu helikopterin üzerine gittiği zaman ne olur bilmiyorum. Bu konuda bir yanlış bir şey söylemek istemiyorum, bir analiz yapmak istemiyorum ama acaba bu gözlükleri böyle ışıklara karşı ne kadar hassas ve kullanıcıyı nasıl rahatsız ediyor? Bunu herhalde analiz edecektir NTSB, Ulusal Kaza Araştırma Kurulu. Duyacağız yani, ama bu konuda erken bir şey söylemek, ya bu yüzden oldu demek bence yanlış olur. Şu ana kadar elimize ulaşmış bilgileri topladık. Bir soru cevap şeklinde dosya oluşturduk. Burada bir kaza raporu aslında nasıl oluşturuluyor? Hangi aşamalardan geçiriyor? Eyüp Turşucu Kaptan'a sorduk. Bize o kaza rapor sürecini anlattı. Hava araçları kazaları öncelikle tüm havacılık sektöründe, dünya havacılık sektöründe aneks, yani ek 13 adı verilen bir dokümana göre yapılıyor. Bu hangi ülkede olduysa kaza, o ülkenin kaza araştırmasıyla ilgili birimi bu görevi üstleniyor. O kaza geçiren araçların kimlere ait olduğu çok önemli değil. Ama araştırma sorumluluğu o ülkeye ait. Burada zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin NTSB adı verilen Ulusal Kaza Araştırma Emniyet Kurulu. Bu kurul Amerika'da direkt başkana bağlı olarak çalışıyor ve onun tarafından ataması yapılıyor. Ülkemizde ise Ulaşım Emniyeti İnceleme Merkezi var. Bu da Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı olarak çalışıyor. Görev onların. Burada da kaza anından itibaren NTSB oluşturduğu kurulu bölgeye gönderiyor ve onlar tüm tarafları bu arada gözlemci olarak davet ediyorlar. Burada Amerika Silahlı Kuvvetleri var, karşısında Kara Kuvvetleri var. Öbür tarafta American Airlines var. Başka buradan motor uçakların üretici firması, motorların üretici firması ve bunun gibi ilgili birimler gözlemci olarak davet ediliyor ve bunun birlikteliğiyle araştırma başlatılıyor. Şu anda veriler toplanıyor. Tabii buradaki en önemli veriler uçağın üzerindeki bilinen adıyla kara kutular, yani kokpit ses kayıt cihazı ve uçak verileri kayıt cihazı. Bunlar henüz bilgi olarak düşmedi ama bunlar alınacak. Ondan sonra helikopterde bunlardan hangileri varsa, ki ikisinin de olduğunu tahmin ediyorum, onlar alınacak. Havaalanındaki kulede tutulan tüm kayıtlar aynı şekilde alınacak. Ses kayıtları teslim alınacak inceleme için ve ondan sonra görgü tanıkları, video kayıtları,
kaza araştırmasına ışık tutacak ne kadar veri varsa bunların hepsi toplanacak. Çıkarılan uçak ve helikopterden parçalar bir araya getirilerek kazanın nasıl oluştuğu senaryosu üretilecek. Ondan sonra da kayıt cihazlarındaki veriler konuşmalarla örtüştürülerek rapor yazım aşamasına geçilecek. Normal Aneks 13'e göre ilk bir ay içerisinde ön raporun yayınlanması beklenir ve bir sene içinde de kaza nihai raporunun yayınlanması beklenir. Kural böyle. Amerika kurallarına göre raporlar hazırlanıp tamamlandığında kamuoyuyla paylaşılıyor. Dolayısıyla biz de yayınlandığı anda bu raporları görebileceğiz ve yine üzerinde o zaman daha net konuşacağız. Şu anda çünkü inanılmaz derecede az bir veriyle, belki de çok net bir video görüntüsüyle ve zaman zaman Amerika medyasında çıkan bazı haberler ve açıklamalar ışığında yorum yapabiliyoruz. Çünkü çok da fazla bir şey konuşmanın, spekülasyon yaratmanın da anlamı yok zaten. Prensip gereği herhangi bir ön kaza raporu olmadan, çıkmadan yayın yapmak istemiyorum. Ama şu anda o kadar çok bilgi kirliliği oluyor ki yani her YouTube kanalında farklı başlıklarla işte kazanın nasıl olduğunu anlatanlar var, kazanın neden olduğunu anlatanlar var ki normalde ön kaza raporu olmadan, kara kutu dediğimiz o CVR ve FDR'ler analiz edilmeden kazanın nasıl olduğunu kimse bilemez yani. Dolayısıyla söylenen her şey o kadar çok boş, o kadar çok afaki ki bunlardan dolayı ben insanların normal bilgilendirilmesi amacıyla sadece eldeki bilgileri derleyip fazla şahsi analiz eklemeden, sorulursa söylüyorum ama kendi analizimi eklemeden kaza ön raporuna bağlı bir şekilde veya olayların elimizde bildiğimiz kadarıyla ne biliyoruz sadece onları açıklamaya çalışıyorum. İşte bu kazayla ilgili de böyle bir çalışma yapıyorum. Şimdi çalışma yaparken benim çok dikkatimi çekti. Farkındaysan artık havacılık çok değişti. Nasıl ki eskiden böyle biz fotoğraflar çekerdik elimizdeki Kodak kamerasıyla. Ondan sonra o filmi çok dikkatli çıkarır yollardık. Bir hafta beklerdik o fotoğraflar geri gelsin diye. Bilmezdik o fotoğrafların nasıl olduğunu. Şimdi elimizdeki cep telefonuyla anında fotoğraflar çekiyoruz ve görüyoruz. Havacılık da bu şekilde geldi. Dikkat ederseniz bu Güney Kore'deki Jeju kazası, Azerbaycan'da Aktau'da meydana gelen Azerbaycan kazası ve bu son 3. CRJ ile askeri helikopterin çarpışması kazasını milyonlarca kişi canlı bir şekilde izledi. Hemen kazanın oluş anında değil ama hemen kaza olduktan sonra sosyal medyada bütün bu kameralara yansıyan kaza gösterildi herkese ve herkes bunu izledi, sürekli izlemeye devam ediyor. Eskiden bir kaza olurdu, kazanın nasıl olduğunu anlamaya çalışırdı insanlar. Şimdi gerek bu Jeju kazası olsun, gerek bu Aktau'daki kaza olsun Azerbaycan'ın ve gerekse işte çarşamba gecesi meydana gelen bu çarpışma olsun, kazanın nedenleri bilinmese de nasıl olduğu çok aşikar. İki hava aracı havada çarpışıyor. Tabii bunun nedenleri var neden çarpıştığında ama en azından insanlar o ikinin çarpıştığını görüyorlar. Yani havacılıkta bir taraftan çok böyle ilerlerken her şey artık yapay zekalarla yönetilirken, büyük teknolojilerle yönetilirken bir taraftan da bu havacılığın en önemli faktörü olan insan hala bu havacılıkta en önemli görevi sürdürmeye devam ediyor. İşte bir uçak ne kadar modern olursa olsun o uçağın içerisinde bir pilot var. Ve o pilot, ben bu söylemi çok seviyorum. İnsan beyni milyonlarca yıl, bilmiyorum kaç yıl ama insan beyni, insan yapısı çok eski bir yapı ve fazla gelişmemiş bir yapı. Yani bizim beynimiz, biz akıllıyız, konuşuyoruz, şunu bunu yapıyoruz ama fazla gelişmiş bir yapı değil. Ama biz ne yapıyoruz? Çok modern, içinde bilgisayarların olduğu, sürekli kendini yenileyen sistemlerin olduğu kokpit dediğimiz bir ortama biz bir insan koyuyoruz. Diyoruz ki hadi uç bakalım diyoruz. Orada değişen bir insan beyni aynı duruyor. Yıllarca, yüzyıllarca aynı beyin ve orada kendini adapte etmeye çalışıyor o ortama. Buradan da işte zaten uzmanlar insan faktörünü, insan performansını ve bunlardan kaynaklanan hatalardan bahsetmeye başlıyor ki soruya cevap olarak söylüyorum. Kokpitlerde insan olduğu sürece bu kazalar olacak, devam edecek. İnsan hatasını önleyemeyiz, insanın hata yapmasını önleyemeyiz ama insanın yapmış olduğu hatanın kazaya dönüşmesini önleyebiliriz. Bunu yapabilmemiz için de bütün riskleri önceden tespit etmemiz gerekir. Tespit edemediğimiz, yönetemediğimiz, göremediğimiz riskleri de ortaya çıktıktan sonra bunları paylaşıp yönetmeye çalışmak gerekir. Kısaca insan olduğu sürece bu kokpitte, bu uçaklarda, sivil havacılıkta uçaklar ne kadar modern olursa olsun kazalar ne yazık ki olmaya devam edecek. Ama burada önemli olan kazalar devam edecek kaderci bir yaklaşım değil. İnsanların
hatalarını önlemekten çok yapılan hataların kazaya dönüşmesini önlemek için çalışmaların yapılması gerekir. Bu da tamamen ulaşım emniyetinde çalışan kişilerin, uzmanların, havayollarında çalışanların proaktif bir şekilde olayları takip edip risk yönetimi yapmasıyla olur. Arkadaşlar, ben bu videoları egosuz yapıyorum. En iyi ben bilirim, başkası bilemez gibi bir iddiam yok. Amacım doğruları elimden geldiğince, hep videomda söylüyorum, dilim döndüğünce sizlere doğru zamanda, hızlı bir şekilde verebilmek. Hatalarımız olduğu zaman da özür diliyoruz. Sizlere bunları aktarıyoruz. Evet, çok değerli iki uzmana çeşitli sorular sordum ve bunları size aktardım. Dediğim gibi bilginin olmadığı ortamda veya yanlış bilgilerle insanlar çok yanlış yorumlar yapabiliyor. İşte Trump başa geldi, bu böyle mi oldu? Washington'ın ortasında böyle bir kaza nasıl meydana gelir? Gibi sorular sorabiliyorlar. Sizlere bu bilgileri aktarıyorum ki bu tür kazaların nerede ve nasıl olabileceği, aslında insan faktörünün olduğu her yerde meydana gelebileceğini ortaya koyuyor. Diyebilirsiniz ki yarın pilotsuz uçaklar çıkar uçar, ama unutmayın, onları da tasarlayan insanlar. İnsanın olduğu yerde hata olabilir. Önemli olan bu hatalardan ders alabilmek ve bunların bir daha olmamasını sağlamaktır. Bir sonraki videomda görüşünceye kadar herkese sağlıklı, mutlu ve tabii ki uçak kazasız günler diliyorum.